Çöl sıcaklarından herkese selamlar. Evet, canlı yayın isteniyordu. Yine bir canlı yayınla karşınızdayım. Sadece bir ayarları yapayım. Yine kimseye haber vermediğim bir canlı yayın. Hemen ayarlamaları yapayım. Şimdi öncelikle bu canlı yayınımıza linkimizi ekleyelim. Çünkü bugün bir sürprizim var arkadaşlar. İstiyorlardı. Bir arkadaş da yorumlarda yazmıştı hani ne zaman olur ne zaman olur. Sizler için ben de yaptım. Yine yeni bir çekiliş düzenliyorum. Hemen açıklamaya şöyle linki de ekleyeceğim. İlk link çekiliş linki. Alttaki de referans olaraktan aboneliği olmayan arkadaşlar Playsel'e kaydolması için açıklamalarını da şöyle yazayım. Tam 5 kişiye 500'er TL, toplamda 2500 lira Playsel bakiyesi veriyoruz arkadaşlar. Siz istediğiniz, ben yaptım. Destek önemli tabii ki. O yüzden destekleri esirgemeyecek şekilde yapmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca. Hemen ayarlamaları yapıyorum arkadaşlar. Dur, şimdi şımı uzatırız. Ondan sonra yorumlarda bir de linçlenmeyelim. Böyle konuşma diye. Hemen şunları da yazayım. Zaten şu an daha gelen de olmamıştır diye düşünüyorum. Bakayım, o gelmişsiniz. Hoş geldiniz ya. Bilal, hoş geldin kardeşim. Yanıyoruz burada ya. Roof Game hoş geldin. Rachel hoş geldin. Aleyküm selam herkese. Playsel'e mutlaka katılın. 500 lira size de çıkabilir. Daha önce bir arkadaşımıza çıktı. Hem de aynı krallıktan olduğum Berat'a çıkmıştı. Yine inşallah böyle yakından tanıdığım birine de çıksın isterim. Özellikle abone olana çıksın, abone olmayanlar değil. Emeğe saygı çünkü önemli. Emeğe saygı arkadaşlar. Şöyle şunları da ayarladık mı hemen oyuna geçeceğim. Nasıl bir lanetten bahsediyoruz? Bahsedeceğim. Yani ne yapacağız böyle bilmiyorum ki. 26'ya geldik geleli işler zor. Şeyi de açalım hemen. Şunu da ayarlayayım. Linkleri ekledim arkadaşlar. Açıklamadaki linklerden Playsel'e aboneliği olmayan varsa abone olabilir. Olanlar da çekilişe katılabilir. İnşallah tabii ki de sıkı takipçilerimden birine çıksın isterim. 2500 liradan 500 500 500, yani hani böyle 100 bölmek bana mantıklı gelmiyor. 100 lirayla ne yapacaksınız abi? Almışken çıkacaksa adam gibi çıksın kafasındayım. O yüzden ben her çekilişimi 500 500 500 yapıyorum ve hep toplamda 2500 lira çekiliş yapıyorum. İnşallah
Çıkacaktır sizlere de. Şimdi şöyle hemen bir yandan ben de açayım sohbet alanını takip edeyim sizlere. Geçelim. Surprise. Oo Serkan hoş geldin. Eyvallah. Kullanmaya başlamadım Kiros'u. Şimdi dönelim 26'ya. Arkadaşlar geçeceğim bu arada birlikleri ama önce şu başlıktan bahsetmek istiyorum. Yani bakın Görkemli'de en güçlü krallıklar belli. Abi bak 10 tane 12 tane krallık var toplamda. Bize sürekli KVK'da 40'la kapıştık. KVK'da 35'le kapıştık. Fil'de 73'le kapıştık. Fil'de yine döndü dolaştı. Kim geldi? 40 geldi. Ulan ne çektirdi ya 2 gündür. Bakın 16 milyar puan, 18 milyar puan. Daha 2 günde oluşan puanlar bunlar. 18 milyar karşısı görüyorsunuz 40'ı. 3,5'u bir kişide. Abi 3,5 milyar puan bir kişide. Yani aradaki fark 2 milyar. Bakın bir kişinin farkı bu. Ya bize niye sürekli bunlar geliyor anlamadım ki yani. Basiretsiz gibi çekip çekip duruyoruz ya. Dur atayım yazayım o zaman linki de. Açıklamada yazmıyor mu şu anda link? Ekledim. Ben görüyorum. Playsel çekiliş linki diye. Açıklamayı şöyle detaylar de direkt en başta Playsel çekiliş linkini koydum. Şuradan da bir destek şeyi başlatayım. Burası hiç olmuyor ama olsun. Başlatmayı da seviyorum. Şöyle de cümle yazayım. Ben sana atayım kayıt linkini şuraya da. Sohbete de bırakıyorum. Yani abuk sabuk sürekli böyle yorucu zaman geçiyor. Yani bir aydır çok yorucu geçiyor arkadaşlar. İşte bir hafta fil, bir hafta KVK, bir hafta fil, bir hafta KVK bilmem ne falan derken gerçekten çok yorucu geçiyor. Çünkü rakipler de belli. Bu arada hala Görkemli'de üçüncüyüz. 35'e kaybetmeseydik güzel olacaktı ama hak ettik kaybetmeyi. Çok aktif değildik. Yine hatalar vardı. İstendiği gibi değildi. Yani buradan öz eleştiri yapalım. Fark da çok açıldı o yüzden. Şöyle Görkemli genel tablosuna baktığınızda zaten ilk dördün altına indiği an 5. ile çok puan farkı var. Biz birinci olamayacağız belli. Ya 2, 2, 3, 4. Bu üçünden biri olarak bitireceğiz. Görünen o. Ona da geleceğim surprise. Geldi. Ya bir gece arkadaşlar kalkan basmayı unuttum. Kalkan basmayı unutunca stres affeder mi? Affetmedi arkadaşlar. Sabah bir kalktım. Sabaha karşı 5'te vurmuş beni. Kaleyi vurmuş. Bakın böyleyim şu an. Krallık 40'tayım. Farm yapıyorum. Raporları şimdi birlikleri inceleyeceğiz zaten. O yüzden bir yandan birlik inceleme. Başlığın diğer ismi de yani görselin diğer şeyi de oradan geliyor. Valla 3,5 milyar puan zaten sıfırlaya sıfırlaya yapıyor. Deli gibi kalelere vuruyor. Şu puana bak. Abartı bir şekilde. Yani ikinci günden bu arada bu puanlara ulaşmak bayağı yüksek. Oyun gerçekten sizler de bilirsiniz. 16 milyar, 18 milyar puan yüksek puanlar. Daha son gün değil. Bir de yarını var bu işin. Ciddi puanlar bunlar. Beni ilk günden patlattığı için pek puan kasamadım.
Ha, burada şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok korkmanıza gerek yok böyle. Hani 3 milyon 5 milyon askeriniz yoksa ki zaten 3-5 milyon askeri olan adamı da kimse sıfırlamaya çalışmaz. İstese de dahil. 700 bin kapasiten artıyor. Benim zaten 300 küsür olduğu için artı. Kapasite burada ne kadar olmuş? Bakayım hala iyileştirmede. 1 milyon 78 bin asker kapasitesi iyileştirebiliyorum. Bakın 95 bin daha yaralı var. 66.670'i şu an iyileşiyor. Daha 95 bin bekleyen var ki bu 2 günlük süreç. Yani raporları göstereceğim şimdi. Bir patlattı yani. Vallahi bilelim patlattı. Çok ciddi kayıplar yok. Fil olduğu için yani ben hani böyle çok kafaya takmıyorum. Zaten kaybın %65'ini geri alıyorsunuz. Kolay. Şöyle bir raporlara bakalım. Dediğim gibi ilk gün patlattı beni. Bakın ilk saldırıda o 26 bin zayiat vermiş. Ben 31 bin vermişim. Sonra 25'e 36, 14'e 15 diyelim bunu. 15'e 31. Zaten bir şey kalmamış. Burada başka bir arkadaşa destek attım. Onu sıfırlıyordu. Bakın 330k kayıp vermiş. Benim kale tabii ki restorasyonlarım da açık şu an. Bazıları basılı olduğu için ekstradan savunma buff'ı falan oluyor. E, Restore etmek aynı zamanda size şöyle göstereyim restore etmediğimden. Bakın savunurken %5 işte burada savunurken saldırı %5 falan veriyor surlar, gözcü kuleleri gibi ekstra şeyler. Restorasyondan kaynaklı da biraz artıya çıktık yani hani çok boş bir kale değil. Benim gücümde olup restorasyonu daha yeni açanlar var. Ben de ikinci seviyesine kadar açık. Birler mesela işte kasabadır, üniversitedir, hastanedir, ahırdır, şunlardır. Buraların hepsi bitti. Zaten biten binaların etrafı böyle kırmızımsı oluyor arkadaşlar bakın. Bunun dördü de restore edilmiş durumda değirmenler. İşte ne bileyim demirci mesela bakın kırmızı. O yüzden aşırı bir kayıp vermedim ama kaleyi vurmuş yani. Sonuçta ölümümüz var mı? Var. Sonra ikinciyi de vurdu bu arada. O yüzden yaralı hala iyileştiriyorum. Dönelim raporlarımıza. Bakın başka bir arkadaşın 85K'sını yemiş. Başka bir arkadaştan 41,5K. Bunlar hep benim desteklediklerim bu arada. İçeride benim de askerim var. O yüzden zaten raporu böyle erişip görebiliyorum. Ben mesela 539 asker kaybetmişim. 3 kişi destek atmış. Ona rağmen bu arkadaşı zaten çok fena mahvetti. Bakın Mustang'den 330K ölü. Üstüne 243 de 244 de bunu hatta 560K ölüsü var yani. Bu mahvolmuş. Yazık gerçekten. Şuradan baktığımızda da 2.3K benden ölü, 81.7K ondan ölü. Şuraya bak, 6400 ölü vermiş sadece. Şimdi sitesinin birliklerinde detaylarına bakacağız, inceleyeceğiz. Bu yayını çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Hem size çekilişi haber vereyim dedim. Kaçırmayın. 500 lira 500 liradır. İyi yani temiz. Havadan bana gelse mutlu olurum. Doruk parası rahat bir şekilde alınıp yani düzgün bir paket alınabilir. Öyle 100-100-100 böleceğim ya da 150-150 almışken adam gibi alın. Şimdi sitemizin birliklerine bakalım. Sizce dünya birincisi ne kullanıyor? Bu arada bana iki farklı ekiple saldırdı. Benim mızrak olduğu için savunmam. Bakın burada iki kılıç var. Gördüğünüz gibi Arthur ve Santuz'u. İki mızrak, iki kılıç, bir süvariyle saldırmış. Daha sonrasında da bakın burada farklı bir kompla geliyor. Bellevue kompuyla geliyor. Mulan'ı ikinci plana atmış. Bellevue
Mızrak, mızrak, süvari, kılıç. Santuzu'yu çıkartmış aradan. İki farklı kompla gelmiş. Buradan şimdi yüzüklerine her detaya detaylıca bakalım. İnceleyelim neler var. Öncelikle çok soruluyor. Kiros'u nasıl kullanmış? Bu da destekçi olarak yani daha çok tank konumunda kullanmış. Videonun başında benim Kiros'u soran arkadaşa da göstereyim hemen. Bu arada Kiros'u beşleyebilirim fakat e, beşlemedim. 4 yıldız şu anda. Barbaros'um da var benim. Hani istersem tank olarak da kullanabilirim. Barbaros da 4 yıldızda. 5'i şey yapabilirim. Burada dediğim gibi işte biraz kararsız kalıyorum. Yani test server'ın gelmesini bekliyorum işin gerçeği. Test server'ında test etmek istiyorum. Ben şu an bunu kullanıyorum ama Richard'ı kesin çıkartacağım. Bunun yerine Kiros'u koyacağım. O net yani onda hemfikiriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kompu şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Fakat hani Barbaros konusunda da şüphelerim var. Gerçekten işime yarar mı, yaramaz mı? Dediğim gibi ben testi bekliyorum. Kraken adam kullanır abi. Bunu tank olarak kullanır. Geç çeker şunu ortaya. Bu da sonda. Bu şekilde kullanır. Musa da hasar çıkartabilen bir komutan çünkü. Ama ben bir Kraken değilim. Balina yolundayım artık. Hani sonra eleştiri geliyor. Balina değilsin, Kraken değilsin, nesin? 5 yıldızlı komutanlar da var. Şöyle düşünüyorum. Ben şimdi 5 kompla çıkmıyorum. Ben 3 kompla iniyorum sahaya. Hasar çıkartmam gerekiyor. Bu Boudicca'yı çıkartmak hasarını çok düşürür diye benim ana hasar kaynağım Lubu olsa da esas en çok yatırım yaptığım birliğim mızrak arkadaşlar. O yüzden buradan Boudicca'yı çıkartmak, yerine işte Barbaros koymak bana çok cazip gelmiyor. Hasarımı düşürmüş oluyorum. Kraken adam zaten hasar veren birçok karakteri olduğu için nasıl mesela bir su içeyim, çok konuştum. Bir zamanlar validen RAM komp alınıyordu. Şöyle göstereyim, ben validen aldım ama hiç geliştirmedim. Kullanmayacağımı bildiğim için. Nasıl RAM alınıyordu şey yapıyordum. Beşinci komp işte diğerlerini bufflasın, desteklesin. Abi adam da Kiros'u atıyor meydana. Vur vurabildiğin kadar. Vur paşam vur. Bir şey olmuyor. Hasar yemiyor. Çok tank, çok sağlam. Barbaros'ta olunca. Adam da rahat rahat sahaya sürüyor. Yani bir taktik bu. Ama dediğim gibi bunu daha çok Kraken tarafı yapıyor. Ya Surprise geçi falan yok ya benim için. Hani içime sinmesi lazım. Çünkü şimdi bir sonraki çark geldiğinde yine Kiros gelecek. Şu an mesela Lagertha ile Belisarius var. Burada bir sonraki çark yine işte Timur'la Kiros geliyor. Çarktan ben Timur da almak istiyorum. Neden? Lubu kompunda şu Guan Yu yerine Timur koymak istiyorum. Ama bu son çark değil, ondan bir önceki yani hani tek çarkta 5 yıldız yapmak çok zor. İki çarkta Kiros'u 4 yıldız yapabildim. Videoları zaten izlemişsinizdir. İzlemeyenler izleyebilir. Timur'a da 2 çarkta 4 yıldız yapsam beyler son kafa 270 yani şu son yıldız 270 kafa istiyor. 270 kafa ne demek? Şuradan Kiros'u açayım. Sarı kafaları hangisine yatıracağım konusunda kararsın. Tamam yani hani şunu yatıracağım bu arada bu kesin. Bende şu an 285 kafa var. Beşleyebilirim. Ama olay şu. Ben bunu beşlersem Timur'a ne kalacak? Timur'u hiç yapamam. Yani iki çarkta 5 yıldızı yapmam lazım. 5 yapamazsam Guan Yu daha mantıklı olacak. Çünkü Guan Yu beşleyebileceğim. Bu free komutan. O kafamı karıştırıyor.
Bir de şeyi denemek istiyorum işte Barbaros'la. Hani acaba diyorum üçüncü çarkta da yine Kiros çevireyim. Elimdeki kafaları da Barbaros'a mı kullanayım diye işin açıkçası bir kararsız kaldım. Çünkü Barbaros'u şu an tek elde edebileceğim yer neredeydi o? Ne çok şey var ya. Burası. Ve buradan da ben Rani için o kadar çok denedim ki yani gerçekten çöp. Vermiyor ya, vermiyor. Kafa falan vermiyor. Şimdi ben buradan Barbaros'u çok zor beşlemem. Gerçekten imkansız gibi bir şey. Vermiyor yani. Hep şu garanti olanlar geliyor. Onun yanında bana Antin Kuntin işte jeton veriyor ya da mor kafa veriyor. Saçma sapan şeyler veriyor. Hiçbir şekilde gelmiyor. Bir kere alabildim şimdiye kadar. O da bir kafa. Yani hani şu iki kafayı bile göremedim. Onu falan geçin. Şunu bile göremedim. Şunu bile göremedim ya. Çok kötü burası. Ben burayı hiç sevmiyorum. Hiç almıyorum o yüzden bıraktım. Fikir verirseniz fikirlere açığım. Aynen aynen Bilal. Bizde ikinci gelişi. O yüzden üçüncüyü işte Kiros mu yapayım yoksa Timur mu çevireyim diye kararsız kaldığım için eldeki sarı kafaları Kiros'a basmadım. Şöyle o iki yüzük de var bende. Hemen kısaca bir bakalım. Ha, Yonca'yı almadım düzeltiyorum. Yonca yok bende. Yüce Dağ'ın özelliklerine bak 10 tüh be 11'miş. Neyse 10 level diye %2 falan fark ettiriyor zaten bir tane seviyesi. Şöyle bakayım. 0.2, 0.4 ama bu tabi 10'dayken şöyle 0.2, 4, 0.1 fark ettiriyormuş. Yani 10. seviye buff'ları şu. Baktığımızda. Kumandan hasarı 2.8, birlik savunması 5.6, birlik canı 1.4 buff veriyor. Bu buff'lar da önemli. Hani buff'ı es geçiyoruz. Mavide doğru düzgün şey yok çünkü. Yeteneğe de bakalım şimdi. Kudret hasarını 18 saniye boyunca azaltıyor. %4. Ve 18 saniye sonra da birliğin hasarını %4 arttırıyor. Yonca ne yapıyor? Savunma veriyor. Bakalım şöyle. Bugün bayağı harcadım. Yüzüklere harcadım. Bak Yonca ne yapıyor? Şöyle 10 seviyesini görebilir miyiz bunun? 10 olarak göremedim. Maksimumuna baktığımızda bile ama yarı yarıya %50 ihtimalle 6 saniyede bir birliğin alınan hasarını 3 saniye %25 azaltıyor. Yeteneği bu. Verdiği buff'lar da saldırı ve savunma veriyor. Seviyede kaç olacak? 30 level'da da 6.8 6.8 olacak. Saldırı ve savunma. Bizim dağda nasıldı? Dağ şimdiden daha fazlaydı galiba. Üstünden gideyim direkt. 6.4 savunma, kumandan hasarı, can. Yani diğerinde savunma var. Bunda kumandan hasarıyla can var. Ya sarı yüzük zaten her zaman daha iyi de hani 10 seviyeye 30 seviye kıyasladığımız için bakıyorum. Ama ben olsam 10 seviye daha tercih ederdim Yonca yerine. Zaten gerçi tercihim görünüyor. Ben daha kullanıyorum. Bugün de şunu aldım. Gece kurdunun yüzüğü bunu bastım 13'e. Bu yoktu bende. Gece kurdu.
Onu 13'ledim. Şu yüzük var ya çok boş duruyor ya. Yani öylesine taktım Ramses'e. Gerçekten keşke sıfırlayabilsem. Ben Yüce Dağ'ı tercih ederdim. Surprise çift mızrak için asker, teçhizat yani bunlar önemli konular. Bir de baştan bu kadar teçhizat kasmak lazım. Ben teçhizata ihtiyacım yok diye mesela şu an yok ediyorum. Hepsi 4 yıldızının şeyi çentiye atıldığı için artık ihtiyacım yok. Bir tane göğüs kaldı, bir tane de kol kaldı. Onun dışında hepsini yakıyorum. Diğerlerini 80'liyorum. Şimdi Ramses kompunu 80'lemeye çalışıyorum. Bak bunu 80'lemişim. Zaten Ramses'in hepsi 80. Yıldızları işte biraz bastım. Şunu basacağım. Şunu da basayım denk gelmişken. Magma kristalini basmayacağım buna. Theo'da mor var şu an. Sarılayabilirim. Elimde deli gibi sarı var ama magma kristali yetersiz olduğu için bu şekilde kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü bunu rahat 3 yıldız yapabiliyorum. Ama sarı takarsam 3 yıldız yapamayacağım. Magma kristalim yetersiz çünkü. Yoksa bak sarıyı göstereyim sana kullanmadığım. Yani şuraya bak. Ama gel gör ki taktiksel açıdan bu şekilde daha mantıklı şu an. Hem magma kristalim ne zaman doğru düzgün gerçekten olur. Şunları da üçlediğimde şu ikisini o zaman buna sarıya geçeceğim. Şimdilik mor. Mor iyidir. Evet Stesse'nin birliklerine bakalım. Yıkım 20 önemli ya. Haklısın valla. Ben de 20 yapmak için işte bastım. Çok istiyor bir de. Yani bu da masraflı. Sakin su 10'da kaldı. Yüce Dağ 10'da yani 11 ama 10'de çok bir farkı yok. Yıkıma abandım hep. Hiç başka sarı almadım o yüzden. Şu yıkımı geliştirmek için. Morlarda da şu biraz beni dağıttı. Aslan yüzüğü gereksiz. Onun yerine gece kurduna versem ve şu yaban domuzuna da versem çok başka olurdu. Stesse'nin birliklerine bakalım şu an. Çok var. 16'daysa gerçekten çok var. Baba Yorgun aleykümselam hoş geldin. Şimdi Stesse'ye geçiyoruz. Bakalım. Stesse'nin gücünü direkt şuradan göstereyim. Yeni gelenler için 3,5 milyar katletmesi var. Sıralama şeyi gösteriyor ya bizi gösterecek. 40'tayım ama yine de bakta kalıyor. Bazen böyle gir çık yapmak gerekiyor. Aa, kafayı yedi. Neyse şuradan göstereyim. 707'ye düşmüş. Oha! Ben de şimdi bakıyorum. Oha! 43 milyon kaybetmiş. Arkadaşlar 43 milyon gitmiş. 43 milyonu yemiş şu an. Bizim neymiş ya? Aleykümselam Mehmet hoş geldin. 43 milyon yemiş. Bu arada Görkem'de kişisel puanda görüyorsunuz. Yani hiçbir Kraken buna yaklaşamıyor puanda. Ona en yakın yine kendi yakını. Şaka gibi 43 milyon. Akıl alır gibi değil ya.
Gerçekten şaka gibi. Şey ne kadar Angry? Bu Spear ya. Angry sandım bir an. Angry salmış bu aralar galiba. Çünkü şeyde de yok. Angry arkadaş listemde ekli zaten. Gerçi oradan bakabiliriz. Bizim Froyke kaçta? 278. 3 milyon falan kaybetmiş. Çok değil. Angry standart. Çünkü aktif değil o kadar. Çok oynamıyor. Spare de çok kale sıfırlıyor arkadaşlar. 200 milyonda 12 milyonda bu gitmiş. 12 milyon kaybı var. Ne şaka gibi ya. İttifaklarda da var, buralara kadar gelmişken göstereyim. 40'ın yani şeyinki sitesinki birinci. Şu şekilde. Evet, birliklere geçelim artık. Ama ben şok oldum ya. 40 küsür milyon. Yani hiç umrunda değil. Tamam anladık ama ne bileyim. 43 milyon güç kaybı ne demek? Orta seviye bir kale gücü gitmiş. Mehmet sıfırladı ya, bana bile vurdu. Bak, bana vurduğu raporlar bunlar. Ses şu an iyi mi? Raşa hoş geldin. Şimdi Lubu kompundan başlayalım. Lubu'da zaten şu yeteneklerin dışında veren görmedim. Yüzükte şaşalı yerine daha kolay geliştirmesi ve Mulan'la da çok çakıştığı için papatya tercih ediliyor. Zaten Stesse'ye bakıyoruz. Teçhizatın hani 4 yıldızın altında olma ihtimali yok. Dünya birincisi. Taşlar son seviye gördüğünüz gibi %7 buff veriyor. 15.75 kudrette yine son seviye. Bakın ikinci vuruş taşı mesela burada daha düşük kalmış. Bir tanesi son seviye. İkinci vuruşta taşta eksiği var. Ama kudrete bakın. 63 kudret taştan geliyor. Saldırı ikinci vuruş. Yani en dengeli güzel dizilim bu şekilde olurdu zaten. Ha, buraya ne koyabilirdin başka saldırı yerine? Kapasite ya da can koyabilirdin. Ama Lubu atak komutanı, saldırı daha iyi. Tam güç vuruyor yani karşı tarafa. Teçhizatlar zaten 80 seviye, ona değinmiyorum bile. Yanına Timur koymuş. Benim size videonun başında bahsettiğim. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, açıklamaya link bıraktım. PlaySell'de çekiliş yapıyorum. 5 kişiye tam 500 TL para, site bakiyesi olarak rahat rahat kullanabilirsiniz. Umarım şu anki izleyicilerden birine çıkar. Tabii abone olan izleyicilerden birine çıksın. Abone olmayan varsa da lütfen olsun. Emeğe saygı. Rahat rahat doğru kalıp harcarsınız umarım. Timur'u yerleştirmiş. Gece kurdunu 40 son seviye zaten mor yüzükte. Yapıştırmış. Teçhizatlar 80. Eleştirel içgörüyle tavla çelik açmış. Şöyle bir baktığımızda da taşlarına yine saldırı, kudret, saldırı, üçünün karışımı. Ya ideal taş dizilimi bu kadar olur zaten. Bazı 7-8 tane, 6 tane falan dizmek anlamsız. Yetenek ağacı da bu şekilde arkadaşlar. Yetenek ağacını da çok soruyorlar bana. Belki bazıları bakmayı bile bilmiyordur. Böyle bakabiliriz, inceleyebiliriz. Ama şu bir gerçek. Kudret komutanı, taktikçi komutanı, Maraşal komutanı. Zaten 3 çeşit, 3 tip komutan var. Yetenek ağaçları da bunların
çok çok istisna dışında hep aynı oluyor. Kudretinki buradan kudreti vereceksin. Gidip de işte strateji açmayacaksın ya da işte zırh açmayacaksın örnek veriyorum. İstisnalar var ama onun dışında hep standarttır. O yüzden yetenek ağacını nasıl savaşçı komutanınızı yapıyorsanız ideali diğerlerine de aynısını yapacaksınız. Şu savaşçı demek arkadaşlar. Savaşçı komutanlarını bu şekilde yetenek ağacını yapıyorsunuz. Lubu'yu da açalım. Gördüğünüz gibi bir değişiklik yok. Burada bir tane vermemiş. Onun yerine başka bir yerde değerlendirmiş. Şuraya vermiş. Bakın. Kendine göre bir şey yapmış o da. Ben size bir tanesinde mesela bir videomda gösterdim. Hem bu ikisini aynı anda açabiliyorsunuz. Burayı da açabilirsiniz. Yukarıdan kısarak. O videomu izlemeyenler, öyle kullanmak isteyenler de onu yapabilir. Dediğim gibi istisnalar var, yapılabilecek şeyler var. Biraz da artık sizin hayal gücünüze kalıyor. Atile'ye 40 seviye sakin su koymuş. Teçhizatlara baktığımızda saldırı koymuş, kudret koymuş, normal saldırı koymuş. Mesela ben buna saldırı koymazdım. Buna da kapasite koymak isterdim bir tanesine. Daha kalabalık olsun diye. Ama herhalde o hep buff'lı kullandığı için zaten ihtiyaç duymamış olabilir. Saldırı koymuş. Yani çılgın gibi hasar veren bir Lubu kompu var. Full atak çünkü ya. Hiç işte can olsun, kapasitesi fazla olsun falan değil. Full hasar. Sağlıklı mı? Bence çok sağlıklı değil. Atıyorum buraya şunun yerine kapasite koysa zaten bakın bu birliğin normal saldırı hasarını arttırıyor. Ne demek bu arkadaşlar? Sen buraya kapasite koyarsan süvari kompunu atıyorum 125 değil de 140K olacak. Misal veriyorum. Bu ne demek? 15K daha adam zaten şu taşlar 15K adamın saldırısını arttırıyor. Yine hasar vurmuş olacaksın. Üstüne bir de daha çok adamın olacak. Yani yatma ihtimalin de daha düşecek. Yani şunun yerine bir tanesine tam Lubu'da falan olsun ama bir tanesinde ben kapasite beklerdim. De bakalım. Ne vurmuş? 101K vurmuş vicdansız. Bonusa bakar mısın? 810K. Yani 811 hatta. Nereden ne geliyor? Teknoloji %65. Kahramana bak. VIP'den gelen son seviye VIP ise ittifaklar eşit. Tabya eşit. Temadan bir sürü teması var. Harikadan. Demek ki ittifakın harikası da bayağı yüksek. Yüzükten. Eşya bonusu. Buff'lı. Teçhizat aynı gibi. Yani diğer şeyleri saymazsak. Mücevherden var bonusu. Restorasyondan var. Her şeyden tabii ki daha fazla. Dünya birincisiyle kıyaslıyoruz şu an zaten. Bak stratejide daha fazla geçmişim. Helal. Kahraman farkına bak. VIP. Kudret 832K. Yani korkunç bir fark var ya. Kahraman 350, benim 318. Yetenekler 15. Aynı dağılım. Teçhizat farkı korkunç. Taşları çok daha iyi zaten. Diğer dediğini bilmiyorum. Orada zaten bayağı arayı açmış.
Ergün hoş geldin. Aleykümselam. Azureus hoş geldin. Selam. Şey işte siteste Serkan bana da vurdu. Öldürdü benim askerleri de. Kalkansız uyumuşum. Serkan'a da vurdu bu arada arkadaşlar. Zagros arkadaşımız da Serkan da şöyle göstereyim. 80 milyon ya da 81 milyon gücü vardı. Sitesi ona da gitmiş. 75'e düşmüş şu anda. O da zayıf bir ittifakı korumak için oraya geçti. Geçici süreyle. Loa, Lights Out'a. Hani oradaki kaleleri sıfırlamasınlar hemen. Kolay puan kasmasınlar diye. Kendini feda etti biraz. Ateşe attı arkadaşımız da tebrik ediyoruz. Koca yürekli ya. Gerçekten koca yürekli bir arkadaşımız. Bir şey dikkatinizi çekti mi Stesse'nin komplarında? Ramses kullanmıyor. Bak burada bile kılıca Santuz'u koymuş. Ramses'i yok mudur? Bence vardır. Ama kullanmamış. Şimdi mızrağa mızrak bakalım. Kiros tabii ki almış. Tank olarak kullanıyor. Açık yetenekler, kehanetteki çocukla zorlu misilleme. Tank diziliminde önerilen iki azim arkadaşlar. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız hani ben Barbaros koyacağım, Boudica koymayacağım ya da elimde Boudica yok, Leonidas yok. Ben tank oynayacağım diyorsanız bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Dur bakayım şeyim var mı? Fantazi Kanuni'nin bir tane de şeyi var. Fantazi dizilimi var. Bizdeki Kanuni bu arada şeyle Stesse ile vs attı arkadaşlar. Kafa kafaya değil ama sakat bıraktı Stesse'yi. Yani yedi adamlarını. Öyle şey bir fark yok böyle. Wow denecek bir fark yok. Spear'ın da birliklerine bakarız. Üf. 261k kaybetmiş dedim ya size. Bu da 200 milyonda 12 milyon puan kaybetmiş. Bak bu Ramses kullanıyor. Kim sormuştu Ramses? Azureus. Al sana Ramses şimdi. Bakalım. Strateji ustasının ihsanıyla Doğuş Alevi. Bende de Ramses var bu arada. Bende aynı yetenekleri açık. Charlemagne'de kana susamışlık yerine başka bir şey kullanıyorum ben. Kafa karıştıran yeteneğini kullanıyorum. Bu da aynı diye hatırlıyorum. Theodora'mız da bununla aynı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam bende de savaş taktiğiydi. Bakarız şimdi. Masmavi ay yüzüğü bu. Bu doğru bir yüzük. Ramses'te iş yapar ama ben çok param olsa giderim bunu Ramses'e koyarım. Yani şunu. Daimi alevi. Charlemagne'de tutmam. Gem olarak ne kullanmış? Savunma kullanmış. Strateji basmış. Can, savunma. Aktif beceri var bir de şurada. Aktif beceri zaten doğru. Ben bunda direkt savunma mı tercih ederdim birinci gem? Etmezdim. Ben şimdi kendi Ramses'imi açarım. Aktif beceri kesinlikle doğru. Strateji doğru. Bunda da üçünün karışımı yapmış. Bir tek ben burayı çok şey yapamadım. Ha, bu arada Ramses'e savunma koymak gerekiyor. Neden arkadaşlar? Bu adam sürekli skill atıyor. İmzası çok sık aktifleşiyor. Yani sürekli hasar çıkacak. Bu adamın sürekli hasar çıkması için ne yapması lazım? Sahada uzun süre kalması lazım. Sahada uzun süre kalması için ne lazım? Ya can fazlalığı olacak ya da savunma olacak. Arkadakilerle ben bunu sağlıyorum. Ki bak bu da can koymuş. Buna da strateji koymuş, nitelik koymuş bir tane. Yenileme etkisi koymuş. Şöyle yapalım. 5 farklı taş kullanmış. Strateji, aktif beceri hasarı, tüm nitelik, can,
Yenileme etkisi. Yetenek olarak bu şunu kullanmış. Kana susamıştık. Yeniler. O yüzden yenileme taşı koymuş. Bu da yeniliyor. Biri strateji hasar veriyor, biri kudret hasar veriyor. Ben bunu niye tercih etmiyorum? Taşta da beni bölüyor. Tamam karşıya iki yandan hasar veriyor ama tek bir taşla bir tanesini güçlendirmek varken atıyorum sadece strateji hasarı veren bir yetenek koysaydı, burada da o olsaydı strateji bir tane taşıyla iki yeteneği birden güçlendirmiş olacaktı. Ama burada hasarı dağıtmış oluyor. Bana çok mantıklı gelmiyor. Tabii ki siz nasıl yaparsanız bilemem. Ben şimdi kendi RAM sesimi de açacağım. Ama önce Kanuni sitesinin raporunu dünyada bulayım. Ondan sonra Theodor'a sorduğun için hani denk geldi gösteriyorum. Ben de bunu kullanıyorum diye hatırlıyorum. Bir de ölümsüz orduyu kullanıyorum. Benim Theodora'm da bu şekilde. Taş olarak ne yapmış? Bir kere yüzük, karga yüzüğü takmış. Olabilir. Kullanılmayacak bir yüzük değil ama ben savunma yüzüğünü tercih ederim bunda. Mesela atıyorum yonca koyabilirdim buna. Dayanıklı olsun diye. Can olur, strateji olur, yenileme etkisi olur. Üçünün karışımı tertemiz. Theodorası güzel mesela. Ama şurada ben bir savunma yüzüğü beklerdim. Zırh çaldığı için bir derece yine okey. Ama 3 saniyeliğine sadece. O yüzden bilemiyorum. Daimi alev kanatlarını zaten Süleyman'dan biliyorsunuzdur. Hasar yüzüğü bu. Yani hiç savunma ile alakası yok. O yüzden tercih etmem. Bunu Ramses'e veririm. Arkasına da iki tane savunma yüzüğü yapıştırır geçerim. Masmavi Ay da arkadaşlar yine strateji hasar yüzüğü yani. Olur mu? Olur. Ama arkasında iki tane savunma isterim. Çünkü bu adamın uzun süre sağda kalması lazım ki tık 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 vursun. Hasar işlesin. Şey yapmamış. Gitmiş bu arada 2,5 milyonluk adamın kalesine kafa atmış. Dediğim gibi hani öyle askeriniz varsa karşı tarafın zayiatı böyle korkunç oluyor. Yani gidip de 3 milyon 5 milyon askerli kaleleri sıfırlamak kolay değil. Çok şeyi göze almanız lazım. Bu ne yapmış mesela? Bir tane Miyamoto'su var, Lubu'su var. Bakın bu Kiros'u az önce size dediğim gibi hani Boudica ve Leonidas olursa bu şekilde kullanmak. Ben de böyle kullanacağım mesela. Bu şekilde kullanmış. Yüce Dağ ve Sakin Su koymuş. Yıkım zaten baştaki. Karşı saldırı, yetenek. Bunu fulllemiş. Korkusuzla beraber. Musa'da da altın yolculukla şey açmış. Azimi. Kiros zaten aynı. Şimdi dönelim şu raporlara. Burada ne kadar kaybetmiş bu arada? 108K'da burada kaybetmiş. Üf, 12'ye 108 hem de. Mahvolmuş be. 12 milyon nereye gittiği belli oldu. Keşke Kanuni'den isteseydim direkt özel olarak. 3 gibi falan savaşmıştı. Çünkü WhatsApp'tan yazmıştı. Oradan aklımda kaldı. İyi yemişsin. Hüda Vendigar izliyorsan eline sağlık. Herkese girdiği için geldik. Doğru 3 gibi demiştim. Bakın 12.43. Yani öyle çok korkunç bir tablo yok baktığımızda. Kanuni'nin dizilimi de arkadaşlar dediğim şekilde işte hani nereden geldik? Mızraktan, fantaziden geldik. Ortada Ram kullanıyor, Maraşal kullanıyor. Savaşçı bonusundan feragat ediyor. Böyle de güçlü diyor ama hani Kanuni'nin zaten ana komp olmadığı için
şu yüzüklere de baktığında işte Porsuk 26, Bay Şahin 30. Yani hani çok, ona da dediğim gibi hani ben bunu bilemiyorum. Çok şey yapamıyorum. Beğenemiyorum işin gerçeği ama o memnun. Hani elinde RAM olan bu şekilde bir fantazi deneyimi de yapabilir. Kenan, sana da geçmiş olsun ya. Vallahi Mehmet, sıfırlamaya çalışıyorlar işte, gördüğün gibi. Gelene geçene kafa atıyor. Yani şey yok. Ya Selim, şöyle mantıklı. Nasıl mantıklı? 5 birlik kullanmayacaksın sonuçta. Yapacağın, senin hiç para yatırmıyorsan bir birlik, orta düzeysen 2, hadi 3 olsun. O yüzden 3 birliğin dışında altın teçhizatın varsa tabii ki boz. Mesela ben kılıç kullanmıyorum. Kılıcı bozuyorum o yüzden. Kullanmayacağım şeyin ne faydası olacak? Sahaya süremem. Kılıç kompum güçsüz. 6-7 milyon güçte. Yani boş boş durmasındansa diğerlerinin işine yarıyor. Diğer komplarımı güçlendirmiş oluyor. Elinde tutup biriktireyim, ileriye yatırım yapayım falan diye düşünme. Önce bir tane sağlam birliğin olsun, sonra geri kalanı düşünürsün. Ben de beğenmiyorum atsız RAM şeklinde ama memnun, yani böyle kullanıyor. Çok fazla fark yok ya. Yüzük farkına baksana. Bir de taş farkı var tabii burada. Şimdi kanun taşına baktığında bak, can. Şu 3,5 geliştirilmiş bir taş ama bu mesela düşük. Kapasite var. Kudretler güzel gelişmiş. Bunlar da fena değil. Ama şey değil yani. Bir de şöyle bir rapor var. Bak, burada kafa kafaya çıkmış. Uf. Burada bayağı kafa kafaya çıkmış. Yani helal olsun. Biri 180 milyon güçte, biri 750 milyon güçte. Buradan devam edelim. Zaten Stets'in kompuna bakıyorduk. Arthur'u sona saklayacağım. Full seviye yüzük. Şöyle yan yana baktığımızda bak, bu rakipsiz saldırı açmış. Burada hiddetli hücum açık. Lagertalarda aynı şeyler açık. Olağan dışı kan bağıyla yüksek moral. Burada Tribhuvan var. Burada Konstantin kullanılmış. Hadi bakalım, bari sona saklamayalım. Gördüğünüz gibi buradaki komp daha fazla hasar çıkmış. Arthur hariç. Yani şey açısından bakıyorum. Yan destekler. Bak, Lagertas daha çok vurmuş. Tribhuvanas daha çok vurmuş. Arthur'un daha fazla vurması normal. 50 seviye yüzük var yani. Yeteneği full. Ki bak, 5 kez etkinleşmiş yeteneği. Aydınlık kılıcı. 24K hasar buradan çıkmış. Ama bunun yetenek farkı vardı ya arkadaşlar. Bu rakipsiz saldırı açık. Burada ise hiddetli hücum açık. Burada bufflama üzerine bu. Kudret hasarını arttırıyor. Bu direkt hasar veriyor. Buradan 11,8K, yani 12K hasar buradan çıkmış zaten. Şu yetenekten kaynaklı. Yetenek farkı var bak burada. Bu yüzük zaten. Sıkı hücum yüzük yeteneği arkadaşlar. Onu karıştırmayın. Bu zaten şey, etkinleştirme ihtimalini arttırıyor. İkisinde de aynı yüksek moral. Hiddetli hücum farkı var. Yani burada birinde hiddetli hücum var. Diğerinde rakipsiz saldırı var. Rakipsiz saldırı bayağı sağlam vurmuş.
Aydınlık kılıcı kadar vurmuş yani. Gerçekten iyi vurmuş. Şuradan yanlışlıkla kapattım. İmza becerisi kadar şu yetenek vuruyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Gerçekten açığı öyle kapatmış fazlasıyla. Bak buna da bakılır. Arthur'um olmayacak hiç ama o kaşınan elini var ya böyle alma olsa Selim tak 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 seriye bağlı boss. Sonra o dövme kitlerini artı basarken o kadar keyif verecek ki sana. Motivation ona da geleceğiz. Ne yaptı bakalım. Ona da bakacağız. Şimdi bu kompa baktığımızda yüzükler neler bakalım. Can, kudret, aktif beceri hasarı tertemiz. Teçhizatlar zaten 4 yıldız ona değinmiyorum. Bilginiz olsun. Yüzükte 50 seviyede gördük parıltılı güneşi. Onun dışında Lagerta'ya Yonca'yı basmış. Açtığı yetenekler olağan dışı kan bağıyla yüksek moral. Teçhizatlar 4 yıldız. Can, tüm nitelik, aktif beceri hasarı basmış. Konstantin'de göğe giden şövalye 40 seviye. Bu da direkt kumandana çalıştığı için Arthur'un hasarını tabi burada körüklemiş. Yetenekler zaten huzurlu sığınakla sebat, destek tamamen buff. Burada da teçhizatlarda, taşlarda can, tüm nitelik, yenileme etkisi. Kanun'unkine bakalım. Teçhizatlar 4 seviye. Taşlara bakalım. Kapasite, can, aktif beceri, kudret. Burada fazladan bir kapasite kullanılmış. O kadar. Bir sayıyı arttırmak istemiş. Tripuvana teçhizatları 3 seviye. Gerçi 3,5 yıldız diyelim şimdi. Şu 2 tane 3 tane yıldız atmış buna. Bunları da birer çentik atmış şu hariç. Geyik yüzüğü kullanmış. 33 seviye. Taşlarına bakalım. Can, kapasite, nitelik, aktif beceri, yenileme etkisi. Lagerta'ya baktığımızda teçhizatlar 3 seviye. Can, kapasite, zırh, aktif beceri, kudret şeklinde kullanılmış. Yetenekler zaten aynı. Tripuvana'da da adil yargıyla kana susamışlık açık. İkisi de VIP son seviye olduğu için ittifak aynı, tabi aynı. Temadan çok fark var. Arkadaşlar temanın önemi harikadan yani bunun birliğinin ittifakın harika teknolojisi de gelişmiş belli. Yüzük farkı çok fazla. Eşya bonusu var. Restorasyon aynı. Tesis dönüm noktasında %1 sadece fark var. Kudrete bak abi 999 mu? Bu ne ya? 999. Ha bir de fark ettiyseniz paralı askerler farklı. Bakın. Bunun paralı askeriyle bu aynı değil. Evet, Belisarius'a bakalım bir de. Bunun da yüzü neredeyse 50 yapacak. Belisarius'una baktığımızda ne açmış? Kapkan demir toynak ve çifte saldırı. Ben almayacağım arkadaşlar Belisarius çünkü
Süvari'de Lubu var. Mızrak'ta da Kiros var. Bu adamı nerede kullanacağım? O yüzden yatırım yapmıyorum buna. Yüzük 46. Şaşalı'yı koymuş buna. Teçhizatlar zaten full. Taşlara da baktığımızda şöyle. Can, ikincil vuruş strateji. 3 tane taş basmış. Tertemiz. Elizabeth'e baktığımızda da Tudor gülü. Ezici tesir açmış. Yüce Dağ yüzüğü koymuş. 40 seviye. Teçhizatlar full. Yine Can, ikinci vuruş strateji basmış. Arkalarında Ahsoka. Zaten ideal dizimi de bu arada Belisarius'un. Merhametli zayıf noktaya saldırı açmış bunda da. Porsuk 40 son seviye zaten bunun için. Teçhizatta da Can, Kudret, ikinci vuruş. Ya bu kadın bütün birliklerini hep aynı şey yapmış arkadaşlar. Ne yapmış? Can vermiş. Lubu kompa hariç can vermiş. Hasar vermiş. Tekrar hasar vermiş. Yani kapasite taşı hiç yok. Yine biz kendimize dönelim. Buradan bakacağımız kompa. Bak. Arthur'da da aynı. Can, işte neydi? Hasar, beceri. Hepsinde aynısını yapmış. Kapasite kullanmıyor. Bir tek şeyde farklı yapmıştı. Şunda savunma mıydı? Yok yok, o diğeriydi değil mi? Spear One'dı. Kendi Ramses'imi de göstereceğim. Şunu bitireyim. Kapanışı benim Ramses'le yaparız. Bundan sonra benim Ramses görmek de böyle Vatoz'dan sonra bir çupraymışız gibi olacak ama neyse. Krallık hazinesi almak için kaç doruk lazım? Galiba 599 falan. Tam emin değilim ya. Hatırlayamadım. Bende de alınmış vaziyette olduğu için onu göremem. Almayan bir arkadaş yazsın. Yorumlara destek olsun. Stes'lerin Arthur kompu 20, 28 galiba. 27 değildir. Bizim Freuken'inki 29 milyon çünkü. Freuken'inkini de göstereyim. Hadi onu da göstereyim. Oradan şey yaparız. Arkadaşlar Freuken'in Arthur kompu 30 milyon neredeyse. 30. Yani bizim Kraken de aslında çok güçlü bir Kraken. Bak bu da rakipsiz saldırıyı kullanmış. Yani 50, 42, 36 yüzükleri de. Bunun 3 yüzüğü de altın yüzük, sarı yüzük. Pahalı yüzüklerden ve seviyeleri de yüksek. Bak bu da Pers ölümsüzü kullanmış. Şuradan bakayım. Detayını göstereyim size. Sizin için neler yapıyorum ey ahali? Abone olmayan varsa abone olsun lütfen. Ya, o zamanlar 25'miş bak. Kullandığı yüzüklere bak. Çerçöp kullanmış. Bak bak kompa bak. Ya bizim Kraken'e öğretmemiz lazım ya. Böyleyken şey yapmış. Saldırmış. O yüzden süresi mesela 37. Daha doğru şu anki şeyle yapsaydı ama burada tekrar saldırma yok. Çok daha farklı sürelere çıkardı bu adam. Bir de şeyden bakayım sizin için. Şunu da göstereyim size. Katliama gel. Baba katliama gel. Böyle bir şey var mı?
Dün burası 380 milyondu ya. 380 milyon. 380 milyon ne ya? Bütün kovanı mahvetti. Neyse dönelim. 380 milyon hiç görmemiştim. İttifak savaşlarında o kadar olmuyor. Geldi tek başına kovanda fink ata ata yaptı. Neredeydi bizim şey ya? Kırktayım ya, burasını farklı krallık gibi algılıyor. O yüzden buranınkinin böyle sıralamasını şey farklı gösteriyor. Buradan bakılmıyor. 13 saniyede kesmiş arkadaşlar. 13 saniye. Düşünün. 13 saniyede kesiyor. 30 milyonluk Arthur var ya adamda. Puanını da göstereyim size şu anki. Bizimki biraz ihtiyar. Çok oyuna bakmıyor o kadar fazla. Yani bak 390 milyon. Burada da aynı puan zaten biliyorsunuz. 390. Şu hesap bende olsa şu an şöyle yarışıyorduk altlı üstlü. Neyse. Sağlık olsun. Şimdi geçelim kompa. Ay yanlış girdim. Mesajı sonra okuyacağım Emre. Şimdi canlı yayında seni ifşa etmeyeyim diye okumuyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Geldik. Santuzu ile bir tek bu kompunu incelemedik. Onları da bakalım. Bellevue başta kullanmış. Doğu Cennetlerin Efendisi 40 seviye yüzük. Teçhizatlar yine full. Şöyle baktığımızda bak. Bir saattir söylediğimiz şey. Her şey aynı. Can, kudret, ikinci vuruş. Burada da kara bayrakla kanlı ödemeyi açmış. Arkasında Mulan var. Ayı yüzüğü. 40 seviye. Can, kudret, ikinci vuruş. Merhamet'te zayıf noktaya saldırı açmış. En arkada Fatih Sultan Mehmet var. Baykuş Ağda ile huzurlu sığınak açık. Burada da Şahin yüzüğü var 40 seviye. Oyun yeni yüzük getirecek bu arada arkadaşlar. Aldığım haberlere göre 2 tane yeni yüzük gelecek ilerleyen süreçte. Bilginiz olsun. Duymayan varsa, gerçi nereden duyacaksınız? Detay bir bilgi. Kahraman kudreti normal saldırı can. Cansız olmaz. Can taşı güçlü. O da hepsine can basmış. Evet, bir tane de Santuzumuz kaldı. Ona da bakalım. Sonra kapanışa doğru geçelim. Santuzu'da da masmavi ay kullanmış. Yetenek olarak da nihai strateji ve yüksek moral. Ya ben Santuzu'yu seviyorum bu arada arkadaşlar. Ama kılıç kompu olaraktan aldırtmadım. Daha önceki videomda da bahsettim, işte sezon 1'den sezon 2, sezon 3, 4 nasıl ilerleyin, kendinizi geliştirin diye. İzlemeyen varsa o videomu izlesin mutlaka. Yeni başlayanlar için özellikle ya da kafası karışanlar için nasıl ilerlenebileceğine yönelik güzel bir video oldu. Santuzu'yu çok beğeniyorum, seviyorum. İlk çıktığı andan beri, bir de arkadaşlar oyun Çinli bir yapımcı firmasının. Çin oyunu yani. Santuz da Çin komutanı olduğu için ister istemez güçlü oluyorlar. Çinli komutanlara ekstra bir tolerans geçiyor adamlar. Aktif beceri, can, strateji. Burada da daimi alev kanatları var 40 seviye. Yetenek olarak da savaş taktiğiyle yangın felaketi açmış. Can, strateji, aktif beceri.
40 seviye Şahin. Şahin oradan buradan tak çıkar yapıyor belli. Theodora da azim, manevra ve ölümsüz ordu açmış. Taşlarda can, yenileme, nitelik. Şimdi geçelim benim Ramses'e. Benim Ramses. Ben şu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Ah Süleyman ah. Ah kıymetini bilemiyoruz. Daimi alev kanatlarım olsa bir 50 seviye yüzüğüm. Seni süreceğim sahaya. Ben de şu şekilde kullanıyorum. Doğuş alevi, strateji ustasının ihsanı, yangın felaketi, anlaşmazlık yaratmak. Yangın felaketiyle ölümsüz ordu kullanıyorum. Bak burada mesela yangın felaketi yerine onlar savaş taktiği kullanmıştı. Bir tane spare. Ben hasara biraz daha odaklanmış durumdayım. Burada bunu da yenilemeden vermiş durumdayım. Çünkü yenilemeden ekstradan bir tane de buradan da strateji hasar verip şunu kullanıyorum. Ama bunu da değiştirmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi burayı biraz daha defansif yapacağım. Ama bu üçüncü kompum olduğu için daha yüzükleri de yok. Hani elimde kalan yüzükleri yerleştiriyorum. Elimde de boş boş duran şu yüzükler var ve hiçbirinin alakası yok bunlarla. Laleli yüzüğüm var 30 seviye kudret hasarı yaramıyor. Şaşalı var 5 seviye yaramıyor. Parıltılı güneş var yine yaramıyor. Yani antin kuntin şeyler var. Şimdilik bunda o yüzden 20 seviye bir aslan yüzüğü var. Öylesine Ramses kompumu bu arada ideal değil. Çok kullanmıyorum. 10 milyon gücü falan var zaten. Mızraklarla 9,8 milyon güçteymiş. Bu şekilde kullanıyorum. Ama dediğim gibi buraları biraz daha savunmaya çevireceğim. Bunu yine hasarda bırakmayı düşünüyorum yakma etkisinde. Şuradaki anlaşmazlığı kana susamışlıkla değiştirmeyi düşünüyorum. O şekilde arkadaşlar. Bir de çünkü şeyi de bozuyor bu. Ee, Yetenek ağacını da bozuyor. Mesela taş verdiğimde bu aktif beceri, bu ikincil vuruş. Bozuyor baba. Ama aktif beceri taşı koysam mesela bu da aktif hasar veriyor. Bu da hasar veriyor aktif. Bu çok uymuyor yani. Ama dediğim gibi zaten daha şu an şey aşamasında olduğu için mor parşömen daha kolay olduğu için bu şekilde ilerledim. İdealinin bu olduğunu düşünmüyorum. Ama bu şekilde şu anlık kullanıyorum zorunluluktan. Şuraya da işte Timur ama Kiros'u da istiyorum. Yani kararsızım. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Başka göstereceğim bir şey kaldı mı? Kalmadı sanırım. Güçleri gösterdim. Her şeyi gösterdim size. Aylık etkinliklerden 200'den fazla altın kafa kasıyor. Kim kasıyor onları ya Emrah? Öyle 200 kafa hiç kolay değil. Paketsiz imkansız. Mustafa Stesse'nin şeyini Arthur'una bakmam için benim kalemi 26'ya taşımam lazım. Çünkü kalem burada olduğu için yine bizimkini gösteriyor. Ben diğer krallığa gitsem de yine orayı gösteriyor. Maalesef direkt komp gücü olaraktan şey yapamadım. Ama dur bakayım mesajda şey olarak var mı? Gerçi buradan görünmüyor ki o güç. Şöyle deneyeceğim. Yok. Yani kalemi taşımam lazım. Onu yapabilmem için. Kılıçlı kompunu paylaşıyor çünkü.
Burada görebiliyorsun sitesininkini ama burada gördüğünüz kompları işte yüzüklerine falan bakamıyorsunuz. Detaylarına erişemiyorsunuz. Burada tıkladığınızda açılmaz. Ya savaşacaksınız arkadaşlar ya savaşacaksınız. Yani Froike de güçlü. Şu Kraken'e bak. 24'ün altında şeyi yok. Birliği yok ama yani. Ha bak Serkan da mesela benim gibi kullanmış. Burada sadece savaş taktiği var. Burada da anlaşmazlık yaratmak kullanmış. Burada da savaş taktiği var. Daha defansif olmuş. Bu da olabilir. Başka Ramses kimde var? Bak bu anlaşmazlık yerine yangın felaketiyle savaş taktiği. Yani yangın felaketi koymuş. Bu da. Ya herkes bir savaş taktiği koymuş bu arada. Bilginiz olsun. Kılıççılara bakalım. Savaş taktikleri bakın. Herkes koymuş. Lagertha koymuş. Bu çok değişik ya da belki burada böyle yapmak istemiştir. Bilemiyorum. Öyle arkadaşlar. Var mıdır sormak istediğiniz soru? Pro güçlü ya. Pro killer. O da çok sağlam. 40 coştu ya. Daha ikinci günden iki krallığın puanına bak. Steste olmasa zaten böyle bir puan farkı olmayacak. 3,5 milyar puan düş buradan. Hadi onun yerine başka bir kraken olsun. 1 milyar puan yapmış olsun. 2,4'ü sil. 16 milyarı 16,3'lü önde olurduk. Ama vicdansız tek başına 3,4 milyar puan yapmış durumda. 30'dan fazla değil bu arada. Stesse'nin birlik gücü. Çünkü onun Arthur'undaki yüzüklerin hepsi sarı değil kullandığı. Barut, Kiros, Richard, Barbaros iş yapar mı? Yapar da yani ideal dizilim değil. İş yapmaz değil ama ideal bir dizilim de değil. Nurullah benim güç puanı düştü. Stesse çünkü kalemdeki askerleri yedi bitirdi. O açtığım raporlar benim kalenin sıfırlanış hikayesi. Bak kaç kere vurdu kaleye. Ya sıfırlanmadım tabii de. Yine de vurdu kaleme yani. Kaç kere kafa attı uyurken. Düştü o yüzden 66'ya. Ardacığım vallahi gerçekten ya nasıl bir bataklıktayız ben anlamadım ki lanet midir bu? Yani şu görkemli de arkadaşlar 12 tane krallık var. Bize sürekli şu ikisi geliyor ya. Şu ikisinden çıkamadık. İkisi bitse 73 geldi bir kere de filde. Yani hiç şansımız ne bileyim bir 70'i göremedik. 113, 123, 120, 97, 148, 136, 134. Bu adamları hiç göremedik ya. Bir aydır hiç göremedik. Gün yüzü görmedik. Nasıl bir şey bataklık bu anlamadım ki ben ya. Görkemli bitecek biz diğer krallıklarla hiç daha karşılaşamadık, selamlaşamadık bile ya. Şeyde bile harikadır, şafaktır bilmem nedir onda bile diğerleri geliyor. İlginç. Vallahi nefes aldırmadılar. Kesinlikle 1 milyon üzeri asker gitmiştir. Yani ya şu savaşlar zaten hani bu kadar ciddi savaşlar olmasa güç patlaması yaşayacağız da daha yaşayamıyoruz arkadaşlar. Sürekli bir yani Stesse'ye denk geliyorsun işte. Angry'e geliyorsun. 35'teki adamlar da belli şimdi. Rise and Shine var. Scalp, Havok. Havok var ya KVK'da coştu herif uyumadı. Sabaha kadar kale sıfırlamaya çalıştı. 73'te John var. John da çok güçlü bu arada. Ya şöyle söyleyeyim size bu adam şu adam
Sadece Kiros'uyla, bakın sadece Kiros'tan bahsediyorum. Yani bir birlikten bahsediyorum. Tek birliğiyle 2-3 içtima kesiyor, 2 milyonluk. Tek bir birliğiyle kesiyor. John da aşırı güçlü bu arada arkadaşlar. Şu adam var ya, bu adam Stesse ile kapışacak adam budur işte. Şu. Bu da deli bir şey. E, bu geldi. Hatta işte bir önceki filde John o sırada bizim Truva çıktı. Biliyorsunuz 3 gün sürüyor yani şeyde. Adam Truva için açılan içtimaları kesiyordu işte Kiros'ta. Şaka gibi ya. Yani korkunç geçti. Gerçekten çok yoğun, dolu dolu bir 26 geçiyor bizim için şu anda. 24. sunucu hiç bilmiyorum. Ama Nurullah John'u net gözlerimle hani bizzat benim önümde gördüm. Hatta içtimalara destek de attım. Bana mısın demiyor. Adam sadece bir tane Kiros'la yaptı bunu. Bakın 5 birlik falan göndermiyor Stesse gibi. Sadece dalga geçer gibi Kiros'u gönderdi. İçtimaların hepsini onunla kesti. Muzocan hoş geldin. Stesse arkadaşlar bizlerin kalelerini sıfırlaya sıfırlaya 43 milyon güç kaybetti. 751 ile başladı. 707 ile devam ediyor. Yarın 698, 695 görebilirsiniz bu arkadaşı. Durdurak bilmiyor kale sıfırlamaktan. Truva mı başladı ya? Bak Truva'yı kaçıracağım. Yok kabileymiş. Aa Stesse'yi gördüm galiba. Yine bir kale sıfırlama var. Bak Spear gelmiş. Abi adamlar durmuyor, durmuyor yani. Hani bak 7-24 böyleler. Spear de çok aktif. Engri Allah'tan pasif şu an. Bak bir adam gitti şu an. Ya kalkansız durmamaları gerekiyor işte. Canlı canlı görüyoruz şu an. Bak destek bu arada şu adama destek atmanın hiçbir anlamı yok. Hani niye izliyorsun, gitmiyorsun diyenler olabilir içinden. Ben şunun yanına gidip ışınlansam, destek atsam bir tane desteğin sıfırlanmış bir kalede hiçbir anlamı yok. 130K'ya destek atmak anlamsız. Boş yere seninki de ölüyor sadece. Hiçbir şey fayda etmiyor. Bak buralara doğru gidiyor. Arda görüyorsun. Eğer böyle askeri olan bir kale varsa uyaralım diyeceğim de hep tırt kaleler zaten. 27, 25, 23 yani zaten kalkansız olanlar genelde bu güçtekiler. Bak zaten asker yokmuş. Adama dokundu boş. Başka kaleye geçiyor. Böyle gezinecek bu. 7-24 böyle arkadaşlar. O yüzden bizim için gerçekten çok yorucu bir süreç oldu. Çok yorucu geçiyor. Bak Usagi Moon'a gidiyor. Şimdi Utigura vuracak. Oo, bunun adamı da varmış. Ama zayıf belli ki çünkü çok kolay eridi ve güçte çok kaybetmedi. T7 değil büyük ihtimal. Sunucu değiştirmeyi çok şu an düşünmüyoruz Nurullah. Aslında 26 çok güçlü. Yani baktığında şu an biz zayıf değiliz. Rakipler de aşırı güçlü. Bizim 26'daki eksiğimiz baktığımızda biraz birlik olabilme, bir de savaşmayı. Hani stratejik açıdan çok fazla bilen yok gibi. O yüzden KVK'larda falan biraz dağınıklık oluyor. Oradan biraz kaybediyoruz ama onun dışında yani güçlü bir krallık. Şöyle baktığında daha burada birliğini paylaşmayanlar var. Mesela Kanuni'nin yok, diğer şeyin yok. Elemanın adını unuttum. The God King'de Carnary'ninki yok.
Bak kaç tane? 15 milyon var. Onlar da koysun. İlk 10 neredeyse 15 milyonun üstünde kılıç var mesela. Ne bileyim mızrağa geçiyorsun. Ben koymadım mesela. Benimki de 14'ün üzerinde. Kanuni yok. Karneri yok. Burada God King var ama Karneri yok. Şey olan yani bunlar da koysak burada da ilk 10 14 milyon üstünde olacak. Yine Lubular koymayan çok fazla. Güçsüz değil yani. Şey değil. Ama dediğim gibi bazı eksiklikler var. Yoksa ittifak güçlerine bak. 8 milyar, 6 milyar. Küçük bir 3 milyarlık da burada var. Abi adamlar 7/24 böyle kovanda geziyor. Bizim kovanda gitmişler. Sağ olsunlar. Adamların böyle rahatlıkla ışınlandığı yere denk gelmiş olması gerçekten can sıkıcı bir durum. Poyraz'a gidiyor. Arda, bu adamda iki tane takviye var. Bak mesela şu an iki takviye var bunda. Ekincan da takviye atmış ki gördüğünüz gibi. Ekincan'ın mızrak kompu güçlü. Ekincan dediğimde burada zaten. Bak 85 milyonluk adam. Ama kale boşmuş zaten. Şu an içindeki sadece takviyelerle. 250K ile başladı yani bunu kesmeye. Adamda asker yokmuş ki Poyraz'da. Boş. Eren'in yanından geçiyor. Ben ne olur ne olmaz şu toplamaları çekeyim de girmeye kalkarsa falan ışınlanayım geleyim. Puan yani şimdi niye arkadaşlar 26'da değilim? Niye boş boş 26'da durayım? Burada yapıyorum. Kabilemi kesiyorum. Toplamamı yapıyorum. Ya puan böyle kazanılır. Bunu bile bilmiyorlar mesela. Bak o adamlar neden kovanda? Onların şu an 40'ta olup burada puan kasıyor olması lazım yani. Ne yapacaksın ki kovanda durup? Gel abi burada rahat rahat şeyini yap. Puanını kas. Kanuni'ye saldırmadı bile. Stranger'a gidiyor. Ha bak bunda asker var. Işınlanabilirsem şunu desteklerim. Ama ışınlanamayacağım çünkü birlik yok. Bir de çok tırtmış yani birlikleri. Anında öldü. Babalar bizim iş zor. 33, 33, 33, 33'teki hatırlayamadım ama biz zaten çok kalabalığız Ergün. Biz geldik mi yani böyle 60 kişi rahat geliyoruz. Ben de yardıma geçeceğim şimdi Arda. Arkadaşlar yayını bitirmeden önce tekrar hatırlatma yapayım. Açıklamaya linkleri bıraktım. PlaySell'de çekiliş yapıyorum. 2500 liralık bir çekiliş. 5 kişiye 500'er TL PlaySell sitesindeki bakiyeden. Bununla isterseniz PUBG oynuyorsanız PUBG, isterseniz Age of Empires, isterseniz Genshin Impact fark etmez. Valorant, League of Legends bakiye olarak kullanabilirsiniz. Bilginiz olsun. Sizin için yapıyorum bu çekilişi. Hani çekilişten benim bir kazancım yok. Tam tersine verdiğim bir şey. Yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Ne zaman olur falan kaçırıyorum diye. Ben de destek olayım dedim oyun oynayan arkadaşlarımıza. Umarım abonem olup sürekli yayınlara gelen, aktif olan, yorum atan kişilerden 5'ine çıkar. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yükleme şartı yok. Yok Nurullah. Direkt referans linkiyle kayıt olursun. Oradan da çekilişe katıldıktan sonra bakiye zaten hesabına geçiyor. Hoşça kalın, görüşmek üzere.
Tuncay Savaş izlemek istiyor. Var mı başka izlemek isteyen? Çünkü yardıma gideceğim ben de zaten. Yani aslında oyundan çıkmayacağım. Işınlanamıyorum hala birliklerim gelmediği için. Hadi o zaman biraz daha tutayım. Ama yani şu o 52K Erdem var ya. Bu ne bekleyeceğiz ki şimdi? Bu adamı da yani vura vura bir hal oldu gerçekten. Savaştan ziyade biraz kale sıfırlama videosuna döndü bu. Hadi gidelim. Sonra da artık 26'ya geçtiğim için şeye de bakarız. Stesse'nin Arthur kompunun gücüne. Şu an çok pis hasar yedi mesela. Benim kalkanın bitmesine ne kadar var? 2,5 saat kalmış. Bak görüyor musun? Tek başına takviye atmak çok hani böyle wow bir fark falan yaratmıyorsunuz arkadaşlar. O kalede asker yoksa karşılığı 7,5K. Benden kayba bakalım. 2,7K. Yani adam 3,1K kaybederken o da bir tanesinden. Bak burada ben hiç kaybetmemişim. O 1,8. Yani uzun lafın kısası adam toplamda 7,5K asker kaybetmiş. Bir burada güzel kayıp yaşadı. 27K. Spare'cımızda 200 milyondan kaça kadar düşürebiliriz? Bir bakacağız. Buradan oraya geçeceğim. Yetişir miyim? Yetişemedim. Bay Türk'se yetişemedik. Şu an çok pis patlayacak. 1,2 milyon asker çıktı. Bakın birliklerin canına zaten bakın. Mühendis hoş geldin. Ergün hatırladım ya. Oo elinize sağlık valla. Lato çıldırmış. Bak bak birlikleri patates oldu. Kaç K kaybetti? 44K buradan gitmiş. Ona rağmen adam daha fazla yiyor. Ama güzel bir yani bir hediyesini aldı şu anda Spear. Gerçekten iyi oldu. Arda, Van bir kalkansız bak. Uyar onu ha. Affetmezler valla. Oğuz Arthur'unu kovalıyor. Spear'ın. Ama yarım Arthur bile sıkıntı yaratıyor. Force gelmiş bir tane de. O da şu. Bakayım başka kaç tane şey var burada. İki tane rakip kale var. Bir tane de burada var. Bu kim? Jet'ten. Çok güçlü değildir bu. 77 milyon. Vambi kalkansız Vambi. Dur yazayım. Buradan yazayım. İyi aktifmiş.
Ee, Yatırım olaraktan tabii yatırım yapmadan inan şu birliklere sahip olmak kısa vadede mümkün değil. Yatırım yaptım. Tam çıldırmış her gün o ya. Çok saçma sapan asker kaybediyor. Bazen öyle hareketleri oluyordu gerçekten. Kendine zarar ama umursuyor mu umursamıyor. Ama onları yapmasaydı şu an çok daha farklı bir gücü olurdu. Çok daha fazla askeri olurdu. Abi o kadar saçma bir yerde ki şeyin konumu, bizim kovanın. Adamlar içine ışınlanıyor işte böyle geliyor yani hani. Çok saçma bir bayrakta duruyoruz şu anda. Zaten gördüğünüz gibi mor bayrağın içindeyiz. Bak Sentinel de gidiyor bir şeylere ki. Ya şu adam da birini sıfırlamasın bir zahmet. 36 milyon güçte. Nerede benim kalem? Ya da Lub'u göndereceğim. Daha hızlı oluyor. Bir de çok fazla mızrak kullandım. Hemen kaçıyor bu da. 1,2 milyar Spare'ın puanı var arkadaşlar. Rally ile zarar verilir ya. Neden verilmesin? Rally ile verilir. Ama hiç aktif olmayacak işte. Uyuyacak. O zaman yapabiliyorsun. Gitti. Şu taraflara bir de bakalım. V ekibine. Burada var mı? Burada da hiç kale yok. Rakip yok. Ha bir tane varmış. Hangisi bu? Bambaşka bir şey. Güçlü olamaz o. Şöyle baktığımızda şu an temizlendi arkadaşlar. Evet. Kale sıfırlama videomuz da burada sona ermiş bulunmakta. Şuradaki çocuğu da bebeleri pistten alsak güzel olacak. Mesela onu da atıyorum, ben Kraken olsam sıfırlardım o adamı da. Gelip içimde öyle rahatça durmasına izin vermezdim. Ama bir Kraken değilim arkadaşlar. Ancak şu an bir çuprayız. Kimse oyunu bırakmaz Mehmet bizde. Yani bırakacak bir şey yok ya. Ben şey olarak görmüyorum, mesela asker kaybı çok sorun değil. Kalkan da basmıyordum normalde de. Şeyden dolayı puan almasın diye kalkan bastım. Zaten sıfırlayamıyor ki. 700 bin fazladan kapasitem var. Zaten benim hastane 380 bin falan da 1 milyon 80 bin kapasitem var yani. En fazla yer alıyor. Ha, ölenler oluyor mu? Oluyor ama o ölenleri de filin sonunda %65'ini geri alacağım. Bu diğerleri için de geçerli. Yani oyunu bırakman için bir sebep yok. Çok böyle şey kaos şeklinde ya da böyle en kötü senaryoyu düşünüp şey yapmak bana mantıklı gelmiyor. Savaş oyunu zaten en fazla asker kaybediyorsun. Önemli olan bir yandan kalenin, araştırmanın, teknolojinin ne kadar geliştiği, taşların, teçhizatın. Askeri bir şekilde zamanla her türlü basacaksın. Ha evet, çok mu geriye atıyor seni? Atıyor ama hastanede ve iyileştirilebilir durumdaysa sorun yok. Ölmediği sürece problem yok. Geri getirilebilirse problem yok.
Bu etkinlikte de %65'i geri geliyor. Keyfe keder zaten o kadar asker harcıyorsun. Ben bu sefer keyfe keder harcamadım. Stets'in yediklerini sayaraktan keyfe kedermiş gibi daha fazla kayıp vermeden kaybettiğim 150-200K üstüne işte geri alacağım. Böyle çok ciddi şeyler yok aslında baktığında. Benim bakış açıma göre. Eyvallah Tuncay ya. Ya bu oyuna da başla o zaman be. Seni bir başlatalım aslında da. Güzel olurdu yani başlasan. Şöyle aktif, strateji oyunlarını seven, anlayan, keyif alan insanlara ihtiyaç var. Evet, bir de gidelim şeye bakalım. Şuradaki puanla. Ha kaldırmış. Paylaşıyordu, kaldırmış. Ne yapıyor? Bizim yayını mı izliyor? Engre'ninki 26 işte arkadaşlar. Stesse kaldırmış. Ama Stesse de 28 falandı. Ben size söyleyeyim. Bakmıştım zaten onunkine. 28 görünüyordu galiba. Bir önceki videolarımda da olabilir bu arada. Haberiniz olsun. Onu da paylaşmış olduk. Ha buradan Engre'nin okçu kompunu da paylaşalım. Bu merak ediliyordu. Theodora, Charlemagne, düzeltiyorum. Kraliçe sende yok. Theodora burada. Bu şekilde bir okçu komp kullanıyor. Bende sende yok da var. Onu da kullanabilirim. Süleyman da var. Gereksiz ne ararsan var. Yani gerçekten kahraman. Gereksiz değil de işte. Herkesin kullanım şekli farklı. Sendeoku'da 3 yıldız yapmıştım yanlış hatırlamıyorsam. Süleyman 5 yıldız. Ya zaten bir içerik üreticisiysen kalkıp da kullanmadığın, bilmediğin ya da test etmediğin şeyi anlatmak çok mantıklı gelmiyor bana. Hani kullanmadığı şeyi anlatmaya çalışmak biraz garip olur. Ya da hiç bilmediği bir konuda konuşmak. Hiç gücü yoksa ne bileyim 20 milyonluk bir kale bana ne öğretebilir ki derim yani. O adam kendine ne yapmış ki bana ne yapacak diye düşünüyorsun. Ne bileyim diyetisyene giderken hani kelim merhemi olsa kendine sürmez mi? Kimse diyetisyene gittiğinde daha zayıf birini beklersin. Bir manken dediğinde aklına yakışıklı biri gelir. İlginç. O yüzden birçok komutan mevcut bende arkadaşlar. Hani öylesine alıp değil de denemek için aldığım, yaptığım. Sendioka'da bakmıştım. Bir de test server'da geldiğinde hep denemeye çalışıyorum kompları. Bu Kiros için de işte o yüzden çok kararsız kaldım. Kiros, Barbaros ve mi? Musa mı? Kiros, Boudica ve Musa mı? Ben şimdilik Boudica ile kullanacağım. Ama testten sonra da net bir yanıt vermiş olacağım sizlere. Ama Lubu'da istediğim benim Guan Yu yerine Timur. Ama idealini sorarsanız bana bence Rani ile daha iyi. Ama ben Timur'la istiyorum. Timur olsun istiyorum. Timur alacağım. Rachel, ha bir de öyle bir şey var arkadaşlar. Yani bir yerden sonra birazcık da teçhizat, yüzük ve taş farkına kalıyor. Ben şimdi mızrağa 14 milyon koyuyorum. Gidip şöyle yapayım. Bakın bir yıldız RAM. 7,6 milyon. Neden abi? Benim araştırmalarım, teknolojim güçlü zaten. Ben buramı da indirsem 7,6 milyon gücü var yani. Hani burada Rachel'a çok katıldığım bir nokta var. Kraken olduktan sonra her kompu işletebiliyorsun. Hani ufak farklar oluyor mu? Oluyor ama işletebiliyorsun. Çok da böyle zihninizi, kafanızı aslında aşırı yoracak bir şey yok.
güçlü olduktan sonra her şey işliyor. Ama bizim amacımız ne? Az para yatıranları ya da hiç para yatırmayan arkadaşları ya da orta düzeylere en iyi nasıl fayda sağlarız? En hızlı nasıl gelişir? En az harcama ile nasıl daha fazla güçlenir diye düşünceyle destek olmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Umarım seviyorsunuzdur. Beğeniyorsunuzdur içerikleri de. Artık daha uzatmayayım. Savaş da bitti. Kendinize çok iyi bakın. Bu arada kapatmadan şunu da söyleyeyim. Yorumları okuyorum şu anda ya. Tuncay, öncelikle burada olduğun için mutluyum. Her yayınıma bekliyorum. Videolarda da yorumlarını bekliyorum. Ergün, o sıyırıyor bazen gerçekten. Kafa atabiliyor. Hakikaten şaşırtıyor beni de böyle. Çok saçma hareketleri oluyor. Kendine zarar veriyor. Fatih, ben de sana katılıyorum. Öyle kullanacağım zaten. Sadece mühendis, kesinlikle bir kompun olsun. Adam gibi olsun ama. Kalkıp da hani yorumlarda bir arkadaş var, işte şunu aldım bunu aldım. Çok fazla kahraman almanın sana bir avantajı yok. Önemli olan bir tane gerçekten çok sağlam komp yapman. Şu anda da oyundaki en güçlü komp, biri Lubu, biri de Kiros. Kiros dördüncü sezonda geliyor ama az para yatıran, ücretsiz oynayanlar için nasıl elde edeceğinizi anlattım. Aynı şekilde Lubu'yu da anlattım. Oradan takip edebilirsiniz. O videonun adı da Market. Hemen bir bakayım, söyleyeyim, doğru bilgi vereyim size. O videoyu mutlaka izleyin. Yaz ortası etkinliği ve market kullanımı diye o başlığın altında tavsiye edeceğim bir video. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet, artık kapatabilirim. İçin rahatladı. Oktay, Froike'ye o zaman aleykümselam, biraz daha aktif olmasını söyle. Link, karara varamadık ya. Varamadık valla. Muhammed, sana da aleykümselam, hoş geldin ama kapanışa geldin. Eyvallah Mustafa. Tuncay, senle onu konuşuruz. Mail atarsın bana, haberleşiriz. Demek ondan bu kadar pasif. İyi tatiller dileyelim ona da. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.